Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizlerle birlikte sadece 10 dakikanızı alacak ve kabuklarını bile soymadan hazırlayabileceğimiz kışlık domatesler hazırlayacağız. Evet, dilerseniz tarifimize geçelim. Fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Burada 8 kilo domatesim var. Domateslerimi güzelce temiz olacak şekilde yıkadım. Şimdi böyle sap kısımlarını almak istiyorum ve sonra da doğrayacağım. Evet, hemen eldivenlerimi giyip başlayacağım. Evet, hemen böyle tepe kısmını alıyorum ve bu şekilde doğrayacağım. Evet, böyle dörde bölmemiz yeterli. Evet, hemen bunu da belirteyim. Ben de geçen sene yaptığımda domateslerimin kabuğunu soymuştum. Ama bu sene annemde gördüm. Annem kabuklarını soymadan yapmış ve çok hoşuma gitti. Asla böyle ağza kabuk gelmiyor. O yüzden ben de bu sene kabuklarını soymak istemedim. Eğer sizler istiyorsanız kabuklarını soyabilirsiniz domateslerinizin. Evet, son 2 tane domatesim kaldı. Hemen onları da dilimliyorum. Sonra robotumun içine alıp robotumdan geçireceğim. Evet, hemen robotumun içine alıyorum. Evet, benim robotum küçük olduğu için bu kadar yeterli. Sizinki büyükse daha fazla da katabilirsiniz. Evet, bütün domateslerimi robotumdan geçirdim. Şimdi hemen böyle naylon bardaklarımızın içine ilave edelim. Bu şekilde hemen yan tarafa alıyorum. Yani bu bardak yöntemiyle gerçekten de çok güzel oluyor arkadaşlar. Çok pratik ve çok kolaylık oluyor. Ben her sene bu şekilde yapıyorum. Evet, şimdi bütün domatesimi bardaklarımın içine ilave edip bitireceğim, bilginize. Evet, bütün domateslerimi bardaklarımın içine yerleştirdim. Hemen böyle yan taraftaki tepsimin içine alıyorum. Tepsimin içine aldıktan sonra dolabımın buzluk kısmına kaldıracağım. Buz tutana kadar dolabımın buzluk kısmında bekleteceğim domateslerimi, bilginize. Evet, hepsini tepsimin içine yerleştirdim. Şimdi buzluğuma kaldıracağım. Hemen bunu da belirteyim arkadaşlar. Böyle benim gibi tepsinin içine ilave edip de dolabınıza kaldırın. Tepsiye katmadan direkt bardakla katmayın. Çünkü neden derseniz buzluğumuz buz tuttuğu için bardaklarımız yapışıyor ve çıkması zor oluyor, bilginize. Evet, domateslerim tamamen buz tuttu. Şimdi poşetleyelim. Hemen böyle yan taraftan bıçağımla biraz kesiyorum bardağımı ve çıkarıyorum. Evet, bakar mısınız? Hemen buzluk poşetimin içine katıyorum. Tekrardan bardağımın kenarından kesip bu şekilde çıkarıyorum.
Evet, ben 3'er tane olacak şekilde katıyorum buzluk poşetlerimin içine. Çünkü bana 3'er tane yetiyor kullanacağım yemeklerde. Sizler de kendinize göre ayarlarsınız poşetlerinizin içine domateslerinizi. Evet, şimdi bütün domateslerimi sizlere gösterdiğim gibi çıkardık bitireceğim bilginize. Evet, bütün domateslerimi poşetledim. Şimdi ağzını bağlayalım sıkı olacak şekilde. Yani benim çok işime yarıyor arkadaşlar. Kışın gerçekten de o kadar güzel oluyor ki bütün yemeklerimde kullanıyorum. Kesinlikle sizlere de tavsiye ederim. Bu şekilde yapıp derin dondurucunuza kış için saklayın. Eminim sizlerin de çok işine yarayacak ve çok hoşunuza gidecek bir kışlık hazırlık olacak. Evet, hemen bunu da belirteyim. Geçen sene bir takipçim sormuştu. Domatesler birbirine yapışıp buz tutuyor mu diye. Evet, birbirine yapışıp buz tutuyor ama öyle buzundan da zor ayrılan bir domates olmuyor. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Belki aranızda o takipçim gibi aklına takılanlar olur. O yüzden açıklamak istedim. Evet, hemen son bir tane kaldı. Onun da ağzını bağlayıp derin dondurucuma kaldıracağım. Evet, bugünkü tarifim de buraya kadardı. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Sizler son dakikalarını izlerken tarifimin ben de sizlere yavaş yavaş veda edeyim. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz bir tıkla abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Bana da destek vermiş olursunuz. Yine aklınıza takılan sorularınız olursa tarifimle alakalı yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Bunu da belirtmiş olayım. Yine tariflerimi beğeniyorsanız sevdiklerinizle sosyal medyalarınızda paylaşırsanız daha büyük kitlelere ulaşmama neden olursunuz. Beni de çok mutlu edersiniz. Evet, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum.